tarihten bu yana şifa kaynağı olarak Osmanlı ve Selçuklu bimarhanelerinde sıkça kullanılan muhteşem bir bitkiyi, kabakgillerden harika bir şifa mucizesini sizlere tanıtmak istiyoruz. Kudret narı. Eminim büyüklerinizden duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Belki evlerinde bu şifa kaynağını üretenler de vardır. Biz bilmeyenler için yeniden bunu anlatmak, bilenleri de hatırlatmak arzu ettik. Onun için bu yayını yaptık. Kudret narı kabakgillerden sarmaşık bir bitki ve bakın şu görmüş olduğunuz yapraklar ona ait. Yaprakları da şifalı. Yapraklarını kurutarak ya da taze olarak demleyip içebiliyorsunuz. Bunun da şifası var. Ama meyve, şu görmüş olduğunuz meyve. Tabii öncelikli olarak bu meyve küçücük yeşil bir parça olarak ortaya çıkıyor. Şu an gördüğünüz meyvelerimizin hepsi gayet olgunlaşmış durumdalar ve artık bunları hasat etmek zorundayız. Şimdi birazdan size bunların faydalarını anlatacağız. Aynı zamanda bize bunların şifalı olması, fayda sağlaması için bunları nasıl bir ilaç haline getireceğimizin ameliyesini sizlere göstermeye çalışacağız. Öncelikli olarak ben bunlardan birer tane koparıyorum. Bakın bu tam olgunlaşmış. Bu vaziyete geldiğinde işleyebileceğiniz halde. Bakın mesela şu görmüş olduğunuz iyice yumuşamış. Yumuşamış ve artık içine sinekler kurt atmış. Bunu artık kullanamayız. Bunu ne için kullanacağım? Çekirdeklerini önümüzdeki yıl dikmek için kullanacağım. Bunu bekletiyorum. Bakın mesela bu görmüş olduğunuz şu an kullanılmaya hazır. Muhteşem bir halde. İçinde çok özel çekirdekler var. Bu çekirdekleri sakın böyle görünce kırmızı sanmayın. Bu çekirdeğin üzerine kaplayan kırmızı madde de hakikaten ciddi bir şifa. Bu kırmızı maddenin de hazırlayacağımız ilaca girmesini istiyoruz. Ama çekirdeklerini ayıklayacağız. Çekirdeklerin bir kısmını da bilerek ilacın içine bırakacağız. Çünkü çekirdeklerin de kanser hücrelerine karşı ciddi bir faydası söz konusu. Şimdi ben bunları topluyorum ve birazdan ilacımızı hazırlayacağımız yere geçeceğim. Bizden ayrılmayın. Evet, artık lavabomuzun, tezgahımızın başına geldik. Ve burada ilacı hazırlayacağız. Şimdi iki aşamamız var. Eşim Gülfidan Hanım'la beraber size bu videoyu hazırlıyoruz. Öncelikli olarak çekirdek almayı size göstereceğiz. Önümüzdeki yıl dikmek üzere. Ondan sonra da bu şifa kaynağı bitkinin ilacını hazırlayacağız. Evet, hadi başlayalım. Öncelikle en olgun olanlarını bir sonraki sene tekrar dikebilmek için açıyoruz. Güzelce. Sonra çekirdeklerini çıkarıyoruz. Süzgecimizi alıyoruz. Evet. Şimdi bir diğer çok olgun kudret narımızı da açtık. Çekirdeklerini çıkardık. Süzgecimizi aldık. Hiçbirini ziyan etmiyoruz. Çünkü çok kıymetli. Evet. Bunlar bir sonraki sene bizim tekrar kudret narı bitkisini yetiştirmek için ayırıp saklayacağımız çekirdekleri. Evet, böyle dikiyoruz. Sonra kurutacağız. Kuruttuktan sonra kurumuş hallerini de gösterelim. Evet. Bakın bu gördüğünüz çekirdekler kıpkırmızı değil. Bu çekirdeğin üzerindeki kırmızı bir kaplama. Antioksidan meyvelerin kırmızı olduğunu duymuşsunuzdur. Biz şimdi bu kırmızıyı da hazırlayacağımız ilacın macunun içine koyacağız. Zebil olmasın diye sadece yıkadık. Şimdi birazdan elden geçireceğiz. Bu kırmızının altında bu gördüğünüz çekirdek var. Bakın şu görmüş olduğunuz çekirdek. Muhteşem bir görüntüsü var. Çekireceğiz. Bu ortaya çıkacak. Bunu da yıkayacağız. Sonra kurutacağız. Önümüzdeki yıla hazır hale gelecek. Hatta bu çekirdeği çıkardıktan sonra isterseniz kahve makinesine çekip toz haline getirip ilacınızın içerisine o şekilde de atabilirsiniz. Ama biz şunu yapacağız. Normalde zeytinyağı ya da balla hazırladığımız ilacın macun içerisine zaten biz meyvemizi çekirdekli olarak koyacağız. Aynen öyle. Şimdi gelelim. Biz zeytinyağıyla yapılan kısmını anlatacağız. Bir de bala karıştırılan şeklini anlatacağız. Bizim burada balımız çok az olduğu için sadece bir tane meyvenin bu balın içine girmesi yeterli. Çekirdekleriyle beraber koyacağız biz. Ama siz arzu ederseniz çekirdeklerini ayrı kurutup sonra güzelce rondodan, robottan geçirip
un haline getirip o şekilde de karıştırma imkanına sahipsiniz. Ama biz öyle yapmayacağız. Biz ne yapacağız? Hepsini bir içine koyacağız. Hem çekirdekleri hem bu çekirdeklerin üzerindeki bu kırmızı antioksidan maddeyi de kaybetmemek için biz hepsini bir küçücük doğrayacağız. İsterseniz rendeleyin. Çekirdeklerini ayırın. Onları ayrı atın. Nasıl arzu ederseniz bunları böyle parçalayacağız. Önce zeytinyağlı olan kısmı hazırlayalım. Hatta biraz daha küçültebiliriz. Önce çekirdeklerini atalım. Şöyle. Tabii yarın öbür gün bunu tüketirken çekirdeklerini yutmamaya dikkat edin. Bu önemli. Zaten bu zeytinyağının içinde tamamı erimiş olarak göreceksiniz. İyice fermente olacak. Aşağı yukarı 6 ay kadar sürecek. 6 ay sonra siz bunu çıkardığınızda bir macun elde edeceksiniz. Çekirdekler zaten dibine çökmüş olacak. Aynen öyle. Posası dibine çökmüş olacak. Onun için rahatlıkla üstte kalan kısımdan tüketebilirsiniz. Bir de çok şifalı bu. Bundan biraz bahsetmek lazım. Evet, aynen öyle. Özellikle mide hastaları için, mide yaraları için çok tavsiye edilen bir ürün. Nedir? Özellikle ülser, gastrit gibi mide problemleri yaşayanlar varsa, reflü gibi, evet. Bunu bu şekilde hazırlayarak hem zeytinyağında veya zeytinyağında hani bizim tadı hoşumuza gitmedi diyorsanız bala karıştırarak aynı şekilde bala karıştırarak tüketebilirsiniz. O da daha yemesi kolay olduğu için, yoksa hiçbir fark yok. Yine aynı şekilde fermente ediyoruz. Uzun süre bekletiyoruz. Daha sonra da bir sıkıntı hasıl olursa, hatta olmadan da sabahları aç karnına bir çay kaşığı şeklinde tüketirseniz mide ile ilgili problemlerinize büyük fayda göreceksiniz. Bunları böyle doğradıktan sonra bol zeytinyağının, ama soğuk sıkım olursa çok daha iyi olur. Zeytinyağı biliyorsunuz çok hızlı ısınan bir yağ türü. O yüzden ne kadar kaliteli zeytinyağı bulup kullanabilirseniz o kadar kaliteli bir ilaç. Ve olayın üzerinden tam 2 ay geçti. Ballısını hazırladık, zeytinyağlısını hazırladık. Yani zor bir şey yok. Az önce videoda izlediğiniz üzere kudret narı, olgunlaşmış bir kudret narını çekirdekleriyle beraber doğruyoruz. Kavanozun içerisine yerleştiriyoruz. Üzerine hava almayacak şekilde en yukarıya kadar bütün boşluklarını dolduracak şekilde zeytinyağı dolduruyoruz. Ya da bal dolduruyoruz. Ballı da zeytinyağlı iki türlü oluyor. Zeytinyağının dezavantajı şu: hazırlandıktan sonra onu kaşığıyla alıp, tabii çekirdeklerini süzdükten sonra onu bir güzel içiyorsun. Yani içinde erimiş kudret narı olan zeytinyağlı. Sabahları aç karnına bir yemek kaşığı. Tabii herkesin midesi bunu kaldıramayabiliyor. Ama ballı oldu mu tatlı matlı daha rahat gidiyor. Ama biz ikisini de yaptık ve kesinlikle size ikisini de tavsiye ediyoruz. Hatta büyük kavanozlarda yapıp ondan sonra küçük kavanozlara aldık. Onları küçük kavanozlarda kullanıyoruz. Neden? Ev ortamı sıcak oluyor. Sıcak olduğu için kudret narını yani hazırlayıp tam kullanılır hale getirdiğinizde o büyük kavanozla ev ortamına muhafaza ettiğiniz zaman üstü pelesenk bağlayabiliyor, bozulma yapabiliyor. Ondan dolayı büyük kavanozlarda serinde dışarıda yapın. Sonra küçük kavanozları alarak bunu evinizde herhangi bir mide rahatsızlığınız varsa rahatlıkla tüketin. Tamamen doğal bir ilaçtır. Ben çocukluğumdan beri dedelerimin, anneanne ve babaannelerimin bunu hep kullandığını bilirim. Dedelerimin özellikle her sene kudret narı diktiğini, konu komşuya dağıttığını bilirim. Bakın bu gördüğünüz zeytinyağı ile pişirdiğimiz, hazırladığımız kudret narı. Bu gördüğünüz ise bal ile hazırlamış olduğumuz kudret narı. Kudret narı kendisini saldıkça bırakmış olduğu sıvı gördüğünüz gibi balı da bir hayli akışkan bir hale getirmiş. Hakikaten çok büyük bir şifa. Kesinlikle mide sıkıntısı problemi olanlara tavsiye ediyoruz. Ben burada doktor değilim ama nihayetinde mide ile alakalı kendimden biliyorum. Bir reflü için kullandığım bir yığın o mide rahatlatıcı, asidi bastırıcı ilaç, hap ya da şurup var. Hepsinin bir yan etkisi var. Hiç yan etkisi olmayan muhteşem bir mucize kudret narı. İlla ki siz de deneyin.